Formula 1'i izleyenler bilir. Takım telsizi, yarışın en kritik parçalarından biridir. Sürücü bağıra bağıra stratejisini sorar, mühendis anında yanıtlar. Peki motokte bu neden yok? Çünkü 300 kilometre hızla giden bir motosikletin kaskından net ses almak, sandığınızdan çok daha zor bir mühendislik problemi. Ama artık bu değişiyor. Jerez'de gerçekleştirilen MotoGP testinde, uzun süredir geliştirilen kask içi radyo sistemi önemli bir eşiği geçti. Ve bunu bize anlatan kişi başkası değil, Fabio Quartararo. Bugün bu sistemi, nasıl çalıştığını, sürücülerin ne düşündüğünü ve MotoGP'yi nasıl dönüştürebileceğini tüm detaylarıyla anlatıyorum. Bu derin analizlere geçmeden önce bu videoyu beğenerek ve daha fazlası için abone olarak işimizi destekleyin. Kanalımızda sizi burada görmekten mutluluk duyarız. Önce şunu anlayalım. Formula 1'de bu sistem onlarca yıldır kullanılıyor. Sürücü ile pilot arasında kesintisiz iletişim var. Ama MotoGP'de aynı şeyi yapmak neden bu kadar zordu? İlk ve en büyük problem, titreşim ve gürültü. Bir MotoGP motosikleti, motor sesi, rüzgar gürültüsü ve vibrasyonun bir arada oluşturduğu devasa bir ses cehenneminin ortasındadır. Mikrofonlar bu ortamda temiz ses yakalamakta zorlanır. Hoparlörler ise sesi kulağa iletirken, kask içindeki akustik yansımalarla boğuşmak zorundadır. İkinci problem, fiziksel kısıtlamalar. Motosiklet sürücüsü, bütün vücuduyla motosikletle birlikte hareket eder. Kask içine yerleştirilen her elektronik bileşenin hem güvenliği tehlikeye atmaması, hem de FQM kurallarına uygun olması gerekiyor. Üçüncü problem, güvenilirlik. Yağmurda, aşırı ısıda, titreşim altında saatlerce çalışması gereken bir sistemi, küçücük bir kask içine sığdırmak, ciddi bir mühendislik zorluğu. İşte bu yüzden MotoGP, Formula 1'in onlarca yıl önce çözdüğü bu sorunu, ancak şimdi gerçekten ele alabilir hale geldi. Peki daha önceki versiyonda ne kullanılıyordu? Bu sorunun cevabı oldukça ilginç, kemik iletimi teknolojisi. Evet, yanlış duymadınız. Önceki sistemde ses, kulak kanalına değil, doğrudan kafa kemiklerine titreşimle aktarılıyordu. Tıpkı bazı spor kulaklıklarında ya da işitme cihazlarında kullanılan teknoloji gibi. Teoride bu mantıklı bir çözüm. Kulak kanalı kapalı kalır, dış gürültü filtrelenir, sesin doğrudan kemiğe iletilmesiyle iletişim sağlanır. Ama pratikte, Johan Zarco, geçen yıl akrangon testinde bu sistemi açıkça eleştirmişti. Zarco'ya göre, Formula 1 tarzı bir çözüm çok daha iyi olacaktı. Kemik iletimi sistemi, teoride güzel görünüyordu. Ama gerçek yarış koşullarında yeterince net iletişim sağlayamıyordu. Ve işte bu eleştiriler, mühendis ekiplerini yeni bir yöne itmek için yeterliydi. H-testinde denenen yeni versiyon ise, kulak içi sistem. Quartararo bunu bizzat doğruladı. Bu ilk ya da ikinci kez test ediliyor. Ama güzeldi. Kulak içi sistem, daha kontrollü bir akustik ortam sağlıyor. Sesin doğrudan kulak kanalına iletilmesiyle hem daha net bir ses kalitesi elde ediliyor, hem de dış gürültünün etkisi azaltılıyor. Quartararo'nun değerlendirmesi ise hem umut verici hem de dürüst bir tablo çiziyor. Gerçekten büyük bir adım attılar. Ama hala çok iş var. Çünkü sesin çok net gelmesi gerekiyor. Duyabiliyorum ama yeterince iyi değil. Ve ekliyor. Yine de bence olumlu bir ilerleme kaydedildi. Barcelona testinde bunu tekrar deneyeceğim. Yani sistem hala geliştirme aşamasında. Ama bir viraj noktası oldu. Sürücüler artık bu hiç işe yaramıyor demiyor. Bu geliştirilebilir diyor. Peki MotoGP organizasyonu bu konuda ne düşünüyor? Organizasyon adına açıklama yapan Carlos Ezpeleta, sistemin GPS tabanlı uyarılarla birlikte çalışmasının planlandığını açıkladı. Ezpeleta'nın açıkladığı ilk aşamadaki kullanım amacı, kulağa sürpriz gelebilir. Takım telsizi değil güvenlik. Amaç,
sürücülere doğrudan yarış içi güvenlik bilgisi iletmek. Espeleta şöyle anlattı. Sistem GPS ile eşleşecek. Sarı bayrak, yağmur ya da kaygan zemin gibi bir bölgeye yaklaşırken, o sektöre giren düzlükte sürücüler uyarılacak. Bu son derece mantıklı bir başlangıç noktası. Düşünün, bir sürücü 280 kilometre hızla köşeye girerken yolun ilerisinde bir kaza var. Ve sarı bayrak göstergesi dikkatinden kaçmış olabilir. Kulağına doğrudan gelen bir sarı bayrak, dikkat uyarısı hayat kurtarabilir. Bu sistemin ikinci aşaması ise çok daha heyecan verici. Espeleta'nın sözleriyle. Daha sonraki bir aşamada, takımlar kabul ederse ve sistemden daha emin olurlarsa, sürücüden yarış kontrolüne ve takımdan sürücüye iki yönlü iletişim muhtemelen mümkün olacak. İki yönlü iletişim. Yani tam anlamıyla Formula 1 tarzı bir telsiz sistemi. Şimdi bir an durup düşünelim. Eğer bu sistem tam anlamıyla hayata geçerse MotoGP nasıl değişir? Birincisi, güvenlik artacak. GPS destekli anlık uyarılar, sürücülerin tehlikelere daha hızlı tepki vermesini sağlayacak. Bu tartışmasız bir kazanım. İkincisi, strateji derinleşecek. Takımların pit stop zamanlaması, lastik yönetimi, yakıt stratejisi gibi konularda sürücüyle anlık iletişim kurabilmesi, yarışları çok daha taktiksel hale getirecek. Üçüncüsü, izleyici deneyimi zenginleşecek. Formula 1 yayınlarında telsiz konuşmaları izleyicilere aktarıldığında ne kadar dramatik anlar çıkıyor, değil mi? MotoGP'de de bu mümkün olacak. Ama tabii ki bazı endişeler de var. MotoGP'nin ruhunu seven pek çok taraftar, sporun saf, bireysel ve içgüdüsel yapısını korumak istiyor. Sürücünün her şeyi kendi refleksleriyle çözdüğü o an, takım talimatlarıyla biraz gölgelenebilir mi? Bu tartışma, sistem tam anlamıyla hayata geçtiğinde, çok daha güçlü biçimde gündeme gelecek. Jerez testi bize şunu gösterdi. MotoGP kask içi radyo sistemi artık belki bir gün aşamasını geçti. Gerçek bir donanım var, gerçek bir test var, gerçek geri bildirimler var. Quartararo, Barcelona'da tekrar denerim dedi. Espeleta GPS entegrasyonu geliyor dedi. Ve sistem her testte biraz daha iyi hale geliyor. Belki 2027 sezonuna girerken. MotoGP sürücülerinin kulağında bir ses duyacağız. Sektör 2. Sarı bayrak. Dikkat! Ve belki o an bu sporun tarihi için gerçek bir dönüm noktası olacak. Siz ne düşünüyorsunuz? MotoGP'de telsiz sistemi sporun ruhuna zarar verir mi yoksa onu zenginleştirir mi? Yorumlara yazın, okuyorum. Beğendiyseniz like atmayı, bildirimler için abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşürüz.